Bu haritada Batum, Halep, Rakka, Deir ez-Zor, İdlib, Süleymaniye, Musul ve Kerkük Türkiye toprağı olarak gösterilmiştir. Bir gece ansızın geliriz, gereğinde yaparız. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük? Şimdi belli oldu mu niye 83 Musul? Bugün ben 84'ü söylemeyeyim. Çünkü 85'in heyecanı kalmayacak. Çok kısa zamanda 3 ile 5 yıl arasında Musul, Kerkük zaten bizim topraklarımıza katılacak. Cumhurbaşkanı zaten açıklıyor, yani Misak-ı Milliye bakın orada anlarsınız diyor. Yani Musul'u ve Kerkük'ü Türkiye sınırlarının içerisine katmak. Misak-ı Milli'nin en azından sınırlar bölümü budur. Tarih 30 Ekim 1918. Mondros ateşkesiyle biten 1. Dünya Savaşı sonrası Musul vilayeti hala Osmanlı sınırlarındaydı. Zengin petrol yatakları ve stratejik konumuyla Musul, emperyal güçlerin hedefindeydi. Mondros'u ihlal eden İngiltere, Musul'u işgal etmişti. O dönem Anadolu'da ise tam bağımsızlıkçı milli mücadele uyanışı hakimdi. Takvimler 28 Ocak 1920'yi gösterdiğinde Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Musul vilayetini de içeren Misak-ı Milli kabul edildi. Gazi Mustafa Kemal 28 Aralık 1919'da Misak-ı Milli'nin sınırlarını etrafına açıklar. Bu haritada Batum, Halep, Rakka, Deir ez-Zor, İdlib, Süleymaniye, Musul ve Kerkük Türkiye toprağı olarak gösterilmiştir. Savaş yorgunu Ankara, Musul sorununun diplomatik yollarla çözülmesini istiyordu. İngiltere ve Türkiye, Lozan Antlaşması'nda ve Haliç Konferansı'nda anlaşamadılar. Musul sorunu Milletler Cemiyeti'ne taşınacaktı. Ancak Türkiye'nin üyesi dahi olmadığı örgüt, Musul'u İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakma kararı aldı. 5 Haziran 1926'da Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Ankara Anlaşması yapıldı. Böylece Türkiye ve Irak arasında bugünkü sınırlar çizildi. Musul vilayeti de İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakıldı. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük? Şimdi belli oldu mu niye 83 Musul? Bugün ben 84'ü söylemeyeyim. Çünkü 85'in heyecanı kalmayacak. Kalkıyor ne yapıyor? Kerkük benim diyor. Ya sen hangi akla Kerkük benim diyorsun? Kerkük'te senin tarihin var mı ya? Ne işin var senin Kerkük'te? Müsaade etmeyeceğiz. Yeri geldiğinde bir gece ansızın geliriz, bir gece ansızın geliriz, bir gece ansızın geliriz, gereğinde yaparız, gereğinde yaparız. O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak. 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. ...350 kilometre Irak sınırımız var. Ya biz burada sınırdaş olacağız. Biz söz söylemeyeceğiz. Sınırı olmayanlar aman yarabbim. Onlar istediği gibi kesecek, biçecek. Ondan sonra da elbiseyi yapacak. Yok böyle bir şey. İstikbalimizi korumak için mücadeleyi nerede yürütmemiz gerekiyorsa orada olmak istiyoruz. Şu anda bunun yeri Musul. Öyleyse biz Musul'da... Kays Hazani, İran destekli Iraklı Asayip el-Hak örgütü lideri Erdoğan bu yaz Sincar'ı işgal etmeyi planlıyor. Irak'taki Türk varlığı Amerikan varlığından daha tehlikeli. Türk ordusuna karşı silahlarımızla karşı koyacağız
diye bir açıklama. Vız gelir. Biz çoktan anlaştık. Biz Irak'ta çok kısa zamanda 3 ile 5 yıl arasında 100 yıldır çünkü beklediğimiz konular Musul, Kerkük zaten bizim topraklarımıza katılacak. Bunların yapılarının boyutunun 100 katını karşıt olarak biz hazırız. Çoktan örgütlendik, hazırlandık biz oralarda. Cumhurbaşkanı zaten açıklıyor, yani Misak-ı Milliye bakın orada anlarsınız diyor. Yani Musul'u ve Kerkük'ü Türkiye sınırlarının içerisine katmak. Misak-ı Milli'nin en azından sınırlar bölümü budur. Eğer Cumhurbaşkanı'nın niyeti buysa Musul'u ve Kerkük'ü başta olmak üzere Güney Kürdistan'ı, hatta Rojava Kürt bölgesini, Kürdistan bölgesini Türkiye'nin resmi sınırları içerisine katma gibi bir emperyal amaç varsa bu bölgede yeni savaşların, dünya savaşına gidecek yolun taşlarını döşemekten başka bir şey değildir. Zoruna giden varsa, hoşuna gitmeyen bulunuyorsa onlar doğruca müstevli kalıntılarının Haçlı hısımlarının dizinin dibinde soluklarını almalıdırlar. Yakında da inşallah alacaklar. Misak-ı Milli Türk milletinin yeminidir. Misak-ı Milli aynı zamanda stratejik bir doğruluş, başkalarının değil, bizzat milli ruh ve iradenin hayat ve varlık alanlarımızı belirlediği muhteşem politik dirilişim belgesidir. Milli yemin, jeopolitik şuur ve duruşun eseridir. Türkiye bu şuura sahip olduğu müddetçe Musul, Kerkük sevdasından ödün vermeyecek, veremeyecektir. Sarıkamış'ta donduğumuz kadar çöllerde kavrulduk. Kudüs'teki Zeytin Dağı'ndan çekilsek de Toroslarda durduk. Erciyes'te tutunduk. Mekke'de vurdular, Sakarya'da dirildik. Yemen'de durdurdular, Dumlupınar'da yola koyulduk. Kanadımızı, kolumuzu tahrip ettiler, taarruzla cevap verdik. Bağdat'ı Bursa'dan, Hicaz'ı Hakkari'den, Trablusgarp'ı Trabzon'dan ayrı görmedik. Hayallerimiz bir oldu, özlemlerimiz bir. Kıblemiz bir oldu, inancımız bir. Böylece yakın coğrafyalardaki her dağa, her taşa, her sokak ve caddeye izlerimizi kazıdık. Adalet ve hoşgörü içinde Türk'ün adını yazdık. Buraları vatan bildik, vatan yaptık.